Merhabalar, Sibel Yalçın'ın mutfağına, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karbonatlı ekmek tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için ön hazırlık olarak 400 ml sütümüz var. Büyük bir bardak içerisine sütü koyun. Üzerine de sıkmış olduğunuz yarım limon suyunu koyduktan sonra bardağı şöyle bir sallayın ve kenara alın. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bu karışımı bekletin. Biz de bu esnada hamuru yoğuracağımız kasenin içerisinde kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bunun için kasenin içerisine bir elek oturtun. Ardından da 500 gram un, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Tüm malzemeleri elekten geçiriyoruz. Açıkçası bu tarif bana kardeşim tarafından gönderildiğinde mayasız olması dolayısıyla biraz tereddütlerim olmuştu ama bekleme süresi olmaması, biliyorsunuz ki nereden baksanız mayalı bir ekmek yapmak isteseniz en az 1 saat bir bekleme süresi var. Beni cezbetti ve denedim. İyi ki de denemişim. Biz çok beğendik. Umuyorum sizler de bizim kadar beğenirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi zaten sizlerle paylaşmıyorum. Kuru malzemeleri eledik. İçerisine sıvı malzememizi koyup karıştırmaya başlıyoruz ama ben boş bulunup hamura elimi daldırdım ve daldırmışken de yoğurdum. Çok yapışkan bir hamur. O yüzden elle yoğurmak biraz sıkıntı oluyor. Daha sonra elinizden o hamuru çıkarmak çok zor oluyor. Dediğim gibi orijinal tarifle elle yoğrulmuyor. Sağlam bir spatula veya bir tahta kaşıkla tüm malzeme birbiriyle buluşana kadar karıştırıyorsunuz. Daha sonra benim gibi elinizden hamuru ayırmak için de uğraşmıyorsunuz. Hamuru yoğurmaya başlamadan önce fırınınızı çalıştırın. 200 derecede fanlı olarak fırını hamuru yoğurmaya başlamadan önce çalıştırın. Hamurumuz hazır, tüm malzemeler karıştı. Hamura şekil vereceğim tezgahın üzerine un serptim. Ben biraz fazla un serpmişim. Yarım çay bardağından çok az fazla un serperseniz yeterli gelecektir. Hamura yalnızca şekil vereceğiz. Hiçbir yoğurma işlemi yok. Yuvarlak bir form vereceğiz bu unla. Ama tamamen una da boca etmeyeceğiz. Şöyle bir şekil verip bırakacağız. Zaten o bölümü hiçbir şekilde hızlandırmadım, kesmedim. Ne kadar kısa sürdüğünü görmeniz için. Elimi de unladım. Hamur elime yapışmasın diye şöyle bir ters çevirdim ve yuvarlak şekil veriyorum. Ekmeğimi pişireceğim tepsinin içerisine yağlı kağıt koyup hafif de bir un serptim. Tam ortasına hazırlamış olduğum hamuru yerleştiriyorum. Yine biraz şeklini düzeltin. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede ekmek hamurumuz hazır oldu. Şimdi fırına vereceğiz. Fırına vermeden önce keskin bir bıçakla üzerine çizik atalım. Tam bir artı şeklinde de atabilirsiniz. Veya videoda gördüğünüz benim yaptığım şekli de verebilirsiniz. Önemli olan bu kesiği tek bir seferde atmak gerekiyor. Üzerinden tekrar geçmemeniz lazım. Şekli bozulur. 200 derecede fanlı fırında fırınımızı önceden açmıştık. İyice kızardı. Şimdi 40 dakika ekmeğimizin pişmesini bekliyoruz. Dışına böyle vurduğunuzda tak tak ses çıkacak şekilde bir ekmek oluyor. Fırından çıkarın piştikten sonra ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
İç kısmını da şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet gözenekli, çok lezzetli bir ekmek oldu. Umuyorum dener ve en az bizim kadar beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklamayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.